Herkese merhabalar. Ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere tahinli açma tarifi vereceğim. Dışı çıtır ama içi pamuk gibi tel tel ayrılan tahinli açma tarifi ve ayrıca yapımı da bir o kadar kolay. Mutlaka deneyin ve lezzetine bakın. Ayrıca bana yorumlarınızı atın. Daha yakından gösteriyorum. Ve sözü fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Tarifim için gerekli olan malzemeler: 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 adet yumurta, 200 milim süt, 60 milim sıvı yağ, 460 gram un, 50 gram tereyağı, 1 kase ceviz, 200 milim tahin ve üzerine yine kullanmak için 2 yemek kaşığı süt kullanacağım. Yumurtamın birinin sarısını üzeri için ayırdım ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Önce mayamı, sonra toz şekerimi, özellikle belirtiyorum, ılık 1 su bardağı süt, yani 200 milim, yarım su bardağından birazcık az 60 milim de sıvı yağ. Bunları şeker ve maya eriyene kadar karıştırıyorum. Yaklaşık 1 dakika karıştırdım. Şeker ve maya eridikten sonra bir yumurtanın sarısını ayırdığımı söylemiştim ve yumurtayı da ekleyip iyice karıştırıyorum. Üzerine yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum. 3,5-4 su bardağına yakın un kullandım. Unumdan biraz daha ekliyorum. Ve bu aşamada 1 tatlı kaşığı tuzu da ekleyip kaşığımı çıkarıp elimle yoğurmaya başlayacağım. Bu arada benden özellikle istediğiniz tarifler varsa yorum bölümüne belirtirseniz ben de en kısa zamanda o tarifi kanalıma yüklemeye çalışırım. Biraz daha un ekliyorum. Ve hamurumun kıvamını yakından gösteriyorum. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Ve bu aşamada 50 gram tereyağını ekleyip hamuruma yedirene kadar hamurumu yoğuracağım. Bu aşamada tereyağını eklememizin sebebi açmamızın daha böyle tel tel güzel bir kıvamda olması için. Hamurumu yoğurdum. Ne kadar güzel, kaliteli bir hamur olduğunu yakından görüyorsunuz. Ve mayalanması için üzerini kapatacağım ve 1,5 saat bekleyeceğim. 1,5 saat sonra hamurum mayalandı. Maya kokusunun çıkması için hamurumu ilk olarak toparlayacağım. Toparlamış olduğum hamurumu 8 eşit parçaya bölüyorum. Sekiz tane beze yapıyorum. Ve bezelerimin 4 tanesinin üzeri kurumaması için tekrar kabıma alıp kapağını kapattım. Geri kalan 4 tane bezemi biraz un serperek açmaya başlıyorum. Çok kolay açılan bir hamur. Zaten çok fazla açmayacağız. 25-30 santim çapında açmamız yeterli olacak. Oklava kullanmayı bilmeyenler merdane ile de açabilirler. Bezelerimin 4'ünü de açtım. Şimdi sırasıyla bezemin üzerine, açmış olduğum bezelerimin üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar tahin gezdirerek her yerine süreceğim. Ve kat kat üst üste koyacağım.
Bol tahinli sevenler biraz daha fazla dökebilirler. Ayrıca biraz şeker serperek hafif şekerli ya da böyle pekmezle falan tatlandırabilirsiniz. Tahin kullanmak istemeyenler bu hamuru sürülebilir kahvaltılık çikolatayla da deneyebilirler. Harika olur. İkinci kat hamurumu da serdim. Ve yine tahin döküyorum. Bu şekilde üçüncü ve dördüncü katı da sereceğim. Tahinimi döküyorum yine ve son katı da serdim. Son katın üzerine tahin sürmüyoruz. Kenarlardan tutarak açabildiğim kadar açıyorum. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum her videomda olduğu gibi. Lütfen kanalımı daha iyi yerlerde görmek istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı beğeniyorsanız lütfen altına ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Şimdi açmış olduğum bezelerimi 2 parmak kalınlığında kesiyorum. Bu çöreği yapması hem çok kolay hem de çok zevkli. Ayrıca lezzetine garanti veriyorum. Mutlaka deneyin ve bu güzel çöreğin lezzetine bakın. Videoda gördüğünüz gibi bu şekilde kıvırıyorum. Her iki tarafından ve bu şekilde doluyorum. Çok basit kıvırıp doluyorum. İsterseniz küçük yapmak istiyorsanız bu şekilde 3-4 tanesini değil de 1-2 tanesini dolayıp tepsinize küçük küçük de dizebilirsiniz. Üzerine elimle bastırdım ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye koyacağım. Tekrar gösteriyorum. Hamurun her iki tarafından kıvırıyorum. Ve bu şekilde doluyorum. İkinci açmam da hazır. Bütün tahinli açmalarım hazır. Şimdi üzerine böyle aralarına sıkıştırarak ceviz yerleştiriyorum. Cevizli daha güzel oluyor. Ne kadar bol ceviz koyarsanız o kadar da lezzetli oluyor. Onu da belirteyim. Üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısının üzerine 2 yemek kaşığı kadar sütü ekledim. Ve iyice çırpıyorum. Bunu tahinli açmalarımın üzerine süreceğim. Ve bir 20-25 dakika tepsi mayası için bekletiyorum. Açmalarım mayalandı. Şimdi 190 derece fırında kontrollü bir şekilde pişirmeye göndereceğim. Herkesin fırınının ayarı kendine göre değişebilir lütfen. O yüzden açmalarınızı kontrollü pişirin. Türkan Lina yine açmanın tadına bakmak için sabırsızlıkla bekliyor bu arada. Ve açmamı sizlere daha yakından gösteriyorum. Dışı kıtır kıtır, içi de tel tel pamuk gibi açmalarım oldu. Görüntüsü lezzetinin bir garantisidir. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı atın. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Bunu da Lina'nın ağzına vereceğim.
Sizlerle yeni videoda buluşmak dileğiyle. Evinizden huzur ve bereket eksik olmasın. Özellikle içinde bulunduğumuz bu Ramazan ayında bu tarifi mutlaka deneyin. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.